Bodrum manzaralı, Yunanistan manzaralı. Didim'de olup Didim'de olmayan bir villa. Böyle gizli bölümler oluyor ya, böyle basıyorsun çıkıyor abi zırt diye. Özellikle enerji kimliği alınmayan artık konutların satışı yapılmayacak. Bu manzarada, bu kalitede bir villa Bodrum'da olsaydı kaç lira olurdu? Yepyeni bir villa, yepyeni bir tanıtımla tekrardan karşınızdayız. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer hala abone değilseniz tanıtıma başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi de yorum atmayı da sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok güzel bir villa tanıtımıyla tekrardan karşınızdayız. Aslında Didim'de olup Didim'de olmayan bir villa. Yani bu ne demek? Koray sen şimdi ne anlatıyorsun diyorsanız eğer şöyle açıklayayım. Aslında Didim'den çok uzaktayız. Bir o kadar yakınız. Didim'i hiç görmüyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Manzarası zaten dillere destan bir manzarası var. Bodrum manzaralı, Yunanistan manzaralı, boydan boya deniz manzaralı güzel bir villa tanıtacağız. Temiz işçiliği var, güzel alanları var. En güzeli de denizle yeşili burada birleştirebiliyorsunuz. O kadar güzel manzaranız var. Bu yeşil manzaralarına ben her zaman takılıyorum. Devamlı böyle kalacak mı diye teminat isteyen müşterilerim oluyor. Daha doğrusu videoları izleyip ya bu doğa manzarası hep böyle kalacak mı? Yanmazsa kalacak ya da tekelleştirilmezse bu şekilde kalacak. Ya da devlet ihaleyi açıp arsaya dönüştürmezse bu manzara burada devamlı kalacak arkadaşlar. Kalması da en büyük temennimiz. Villamızın bahçesindeyiz. Tanıtım ufak ufak yapabiliriz. Aşağı yukarı bir 50 metrekare, 55 metrekare burada havuz alanımız var. Havuzun kenarlarında giderleri mevcut. Havuz motoru, hatta ayağım takılmışken hemen göstereyim. Kör nokta diyebiliriz çünkü kullanılacak bir bölge değil burası. Havuz motoru bu yüzden buraya tercih edilmiş. Hemen arkasında şezlong alanı var. Şimdi burada 4 tane villa var. 700 metre, 540 metre, 540 metre, 600 metrekare arsaya sahip olan villalar. 4 tane villa. Girişleri ortak ama hepsinin otoparkı kendine özel, bahçe havuzu kendine özel. Aslında müstakil bir villa. Ne demeye çalışıyorum? Şunu diyecektim. Burada sadece kameriye alanı olarak, yani çardak bölümü olarak kullanabileceğiniz tek bir köşe villa var. Burası eşyalı olduğu için, aslında sunuma çok müsait olduğu için ben burayı seçtim. Drone'dan görüyorsanız eğer köşe villanın kameriye bölümü var. Buradayken onu anlattım. Yani burası burada şezlong bölümü olarak kullanılmış. 3 tane şezlong, hatta bir tane de köşeye yerleştirebilirseniz 4 tane şezlong buraya sığdırabilirsiniz. Ya da şezlongları burada çim alanına alıp ya da karşı kısmı alabilirsiniz. Burayı köşede gördüğünüz villa gibi çardak bölümü olarak kullanma imkanınız var. Yalnızca sırtını bu şekilde arkaya vermeniz gerekiyor. Çünkü villanın salon, yatak odaları, mutfak bölümü, havuzu dahi burada, sonsuzluk havuzu da hissi yakalayabilirsiniz. Hepsinin sırtı arkaya verilmiş, yani deniz manzarası kaçmasın diye. Akşam ışıklarında karşıdan Bodrum'u da net görebiliyorsunuz. Hatta Bodrum demişken şöyle bir şey diyebiliriz. Yani bu villa Bodrum'da olsaydı, bu manzarada, bu kalitede bir villa Bodrum'da olsaydı kaç lira olurdu? En azından bölge olarak Türkbükü'ndeyse ya da Yalıkavak'taysa 200 milyonu rahat var. Ama buradaki fiyatı da söyleyelim. 4 tane villa müteahhitin verdiği bilgiye göre 35 milyon, 30 milyon ve 28 milyon olarak ilerletiyor. Burası 30 milyon Türk lirası. Yani kıyasını siz ona göre yapın. Aynı şekilde burayı aldım, götürdüm, Yalıkavak'a çaktım. Buranın ederi bence 200 milyon. Bu rakamlar çok afaki rakamlar diyebilirsiniz. Bodrum'un piyasası tabii çok farklı. Çünkü oranın giden kitlesi de çok farklı. İşte ünlüler, sosyeteler, İstanbul iş adamları özellikle oradan tercih ettiği için piyasayı biraz da o belirliyor. Aslında oradaki inşaatla buradaki inşaat aynı çimento, ya da oradaki mobilyayla buradaki mobilya arasında bazı kalite farkları olabilir. Mobilya niye özellikle mobilya takıldın diyorsanız, mobilyada benim bir önceki video, onu da linkini bırakacağım buraya. Oradaki gördüğümüz ceviz ağaçlarının işçiliği ya da kayın ağaçlarının işçiliğini düşününce mobilya artık benim gözümde büyük bir faktör. Havuzun şurada ön kısmında arkadaşlar vakit geçirebileceğiniz bölümler dizayn edilmiş. Şu kısımda belki sabah kalkıp burada portakal suyunuzu içebilirsiniz ya da şurada havuzdan çıkıp sandalyede birazcık sallanabilirsiniz. Köşe kısmı bahçe alanı, otomatik çim sulama sistemleri var. Sizi yan villadan ayıran, benim boyumdan hemen hemen benim boyuma yakın ağaçlandırma yapılmış, sınırı oradan çizilmiş. Hatta buraya kadar gelmişken buradan otopark bölümünü de gösterebiliriz. Şu kısımda arkadaşlar
aracınızı park edebileceğiniz bölüm. Kapısı yok, sadece açık. Kapıya orada ihtiyaç da yok. Temel giriş ortak ama her villanın, 4 villanın da kendine özel otopark bölümü var. Ana giriş de o tarafta. Biz de girişimizi oradan yapacağız. Şu kısımları da gösterelim. Ondan sonra içeri devam edebiliriz. Şurası arkadaşlar mutfak bölümünün ön tarafı. Burada bir pergole sistemi yapılmış. İçinde yine böyle oturup vakit geçirebileceğiniz bölümler dizayn edilmiş. Ama eşyasız olanı siz alırsanız belki de burayı yemek masası olarak komple dizayn edebilirsiniz. Böyle cam balkonlarla kapatıp. Bir önceki videoda özellikle yorum şimdi aklıma geldiği için onu hemen altını kısaca çizmek istiyorum. Ya o kadar para verip alıyorum. Her şeyi de ben mi düşünüp yapayım? Arkadaşlar bunlar genelde bu şekilde boş bırakılır. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu kısımlar genelde boş bırakılır. O da alıcının keyfine ve isteğine bırakılır. İstenilirse yapılır, istenilmezse yapılmaz. Bu yüzden bu benim gördüğüm yerlerde işte bunu bu şekilde yaparsanız daha iyi olur demem. Benim zevklerime uygun tercihler. Hani o müşterimiz nezdinde aslında bütün izleyicilerimize genel bir yorum olarak bunu aktarmak istiyorum. Bazı kısımlar böyle boş kalır. İnşaat böyle satılır. Villa böyle satılır. Siz eklemek istediğiniz özellikleri ekstra eklersiniz. Ya da müteahhitten bir ricanız varsa iletirsiniz. Kendisi yapabiliyorsa yapar. Yapmıyorsa siz kendiniz yaparsınız. Şuraya yemek masası aslında bahçe mobilyası şeklinde yemek masası olarak kullanabilirsiniz. Aslında salonun ön tarafındaki bölümü bu şekilde değerlendirmiş olabiliyorsunuz. Burada farklı yapabileceğiniz tabii ki hiçbir şey yok. Bu şekilde bu böyle kalır. Yani kapatma ihtiyacı da hissedeceğinizi ben zannetmiyorum. Çünkü havuzun hemen ön başında. Burayı birazcık boğabilir. O yüzden bu kullanım şu anda burası için gayet ideal. Salonda şurada hemen giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Mutfaktan yine o şekilde değerlendirme imkanınız var. Benim en büyük hastalığım, çevreye şöyle bir baktım. Barbekü alanı burada düşünülmemiş, yapılmamış. Çok fazla bir maliyet değil arkadaşlar bunlar. Hani eksik gördüğüm şeyleri söylüyorum. Yani bundan da kaçmışlar mı demeyin. Dediğim gibi boş bırakılmış. Siz tercihinize göre köşeye koyarsın. Tarafa koyarsın. Çimlerini oraya koyarsın. O da senin tercihine kalmış. Girişimizi yapalım. Ufaktan geçelim. Hatta bu kısımdaki araç girişini de görebilin. Yani temel olarak zaten drone görüntüsünden bunu yakalamış olacaksınız ama yine de bir ufak göstermek gerekir. Arkamızda da tabii villalar var. Şu devasa duvarları görüyorsunuz. Arka taraftaki villa ile pek bir bağlantınız yok. Ön tarafınızdaki kısımda aşağıda kod farkı olduğu için her zaman zemine sıfır bir şekilde manzaranız asla kapanmıyor. Ana girişi gördünüz. Burası bu tanıtım yapacağımız villanın girişi. Burada yine aynı şeye değineceğim. Burası boş bırakılmış dediğim gibi. Gerçeği olması gereken de budur. Ama siz aldınız. Ben böyle boş istemiyorum. Şuradan kapattım. Burayı kömürlük olarak kullandım. Ya da burayı depo olarak kullandım. Ya da burayı ayakkabılık sadece vestiyer alanı olarak kullanmak istiyorum diyorsunuz. Belki de buradan böyle komple kapatıp kış aylarını da düşünüyorsanız eğer kışın geldim yağmurlu havada aracımı park ettim ıslanmak istemiyorum asla. Oradan inip buradan direkt villanın içine giriş yapabiliyorsunuz. Şurada bina kimlik sertifikası var arkadaşlar. Gözümüze çarpmışken bunu hemen anlatalım. Özellikle enerji kimliği alınmayan artık konutların satışı yapılmayacak. Bu da önemli bir faktör diyebiliriz. Artık bina kimlik sertifikaları mutlaka olması gerekiyor. Enerji sınıfı da alınması gerekiyor. Çelik kapıdan girişimizi yapıyoruz hemen. Şimdi çelik kapıyı buradan kapattığımızda dışarıdaki alanı niye öyle kullanmamız gerektiğini size hemen anlatayım. Çünkü bu kısımda arkadaşlar vestiyer bölümü yok. Yani bir ayakkabılık bölümü yok. O yüzden giriş kısmındaki alanı kapatıp bu amaçla kullanabiliriz. Akıllı ev sistemi var. Paneli bu tarafta. Duvarların bu kısımları giriş hol ve merdivenler gördüğüm kadarıyla birazdan siz de göreceksiniz. İtalyan boya yani dekoratif sıva tercih edilmiş. Şöyle bir hol var. Holün hemen yan tarafında bir yarım banyo bölümü var. Giriş kattakiler kullanabilsin diye. Arkanızda tabii giriş katta bir yatak odası daha var. Orayı da göreceğiz. Salon kısmına hemen girdiğimizde salon ve mutfak olarak burada iki bölümümüz var. Şu olmalıydı. Bu kesinlikle olmalıydı ama müteahhite Özgür Bey'e buradan özellikle rica etmiş olalım. Bu olmalıydı. Şuradan bir separatör çizilip şu kısma kadar salonla mutfağı tamamen bağımsız hale getirilebilirdi. Fazla bir maliyet yok. Belki çok yoğun çalışıyor. Unutmuş da olabilir. Hemen şu kısımdan mutfaktan devam edelim. Mutfakta şöyle ortada bir ada mutfak var. Ada mutfaklarda da artık benim kesinlikle görmek istediğim çok küçük bir detay ama şu mutfaklara gömmeli elektrik sistemi, priz ya da ne bileyim böyle gizli bölümler oluyor ya böyle basıyorsun çıkıyor abi zırt diye. Onlardan artık olması gerekir diye düşünüyorum. Ada mutfağın alt tarafında çekmece bölümleri var. Şuradan buzdolabı alanı başlıyor. Beyaz eşyaları Electrolux tercih etmişler. Tezgah alanımız şu kısımdan başlıyor. Evye de hemen mutfağın bu girişindeki kısma oturtulmuş beyaz bir evye. Yalnız musluğu da herhalde beyaz olsaymış. Mutfağın genel tonları krem beyaz tonlarında. Ona da birazcık eşlik etmiş olabilirdi. Ama tabii beyaz eşyalar siyah. Şöyle L dönen bir mutfak alanımız var. Yemek masası mutfağın hemen önünde. Şu perdeyi de açarsam daha rahat görebilirsiniz.
Yemek masasının hemen ön tarafından da bahçe ve havuz bölümüne çıkabiliyorsunuz. Belki de bu size fazlalık geliyorsa, diğer dediğim gibi eğer almayı düşünüyorsanız zaten Özgür Bey ile görüşürsünüz. Diğer villalar boş olduğu için dizaynını siz komple kendiniz yapabilirsiniz. Evin metrekareleri buna müsait çünkü çok geniş. Mutfak ve salon aslında açık mutfak birleşik gibi görünüyor ama alan çok fazla var. O yüzden ben buradan bölünmesini daha mantıklı buldum. Siz tabii farklı düşünceniz varsa yorumlara yazın. Videonun da ortalarındayız. Hatırlatalım. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı sakın unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Beğeni ve yorumlara da görüşebiliriz. Zeminlerde 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Burada L bir koltuk düzenimiz var. Televizyon ünitesi hemen duvarın karşısında. Şöyle yerden aşağı yukarı 30 santim 40 santim yüksekliğinde bir şirin naif bir üniteyle üst tarafında klima tesisatı var. Yani klima direkt buradan salon ve mutfak alanını güçlü bir klima alırsanız ısınma ve soğutma işlemini çözebiliyorsunuz. Oturma düzeni de gayet yeterli. Şuraya küçük bir sehpa yeterli olacaktır. Salon güzel bir salon. Dediğim gibi metrekareleri geniş. O yüzden istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi eşyalarınızı yerleştirilebilir ve dizaynını da ona göre yapabilirsiniz. Giriş katta bir adet de yatak odamız var. Bu özellikle yukarı merdiven inip çıkmakta zorlanan insanlar için, misafirler için misafir odası yapılabilir. Ya da çocuğunuz için burada oda düşünebilirsiniz. Hemen size yakın olsun diye. Ya da yukarı hiç çıkmak istemiyorum ya bugün de burada yatacağım diyorsanız kendinize de özel burada çift kişilik yatağıyla beraber yine arka tarafında arkadaşlar İtalyan boya yani dekoratif sıva tercih edilmiş. Kendine özel de bir küçük banyosu var yarım. Evet duş bölümü de var arkadaşlar burada. Bir tane banyo alanı. Duş bölümü için köşe. Bu da son birkaç villada denk geldiğim gibi duşakabinler artık yarım eğim veriliyor. Su oradan kaybolup gidiyor. Havalandırma için de yan tarafta penceresi de bulunuyor. Burada aslında girişten çıkabileceğiniz bir küçük balkon alanı da var. Ama sadece belki misafirlerin sabah kalktığında hava almak için kullanabileceği bir bölüm. Ana girişe cepheli. Panjurları otomatik. Kapıları lake kapı arkadaşlar. Malzemeleri güzel görünüyor. Evin içi güzel görünüyor. Giriş katta gördüklerimiz şimdilik bu kadar. Şimdi üst kata çıkacağız. Tanıtmaya devam edeceğiz. Üst katımıza çıktığımızda burada bizi küçük şirin bir balkon bölümü karşılıyor. Merdiven boşluğunun tamamı antresit tonlarında. Tabii ki korkuluklarda buna uygun alüminyum korkuluklar antresit rengine tercih edilmiş. Buraya bir küçük koltuk koymuşlar. Önünde sehpası gibi. Yani boş alan tabii burası ama siz onu isteğinize göre değerlendirebilirsiniz. Bu kısımdan hemen devam edelim. Şurada bir küçük balkon bölümümüz var. Arka tarafta aslında aşağıda misafir odasının cephesi gibi bakabiliriz. Burada ısı pompasını yerleştirebileceğiniz sistem de var. En azından villanın arka cephesinde yer aldığı için görüntü olarak sizi çok rahatsız etmeyecek. Merkezi klima sistemi olduğu için de yine klimanın tesisatının ana bölümünü buraya yerleştirebilirsiniz. Arka tarafta dediğim gibi görsel olarak bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Bu balkon o amaçla kullanıldığında gayet mantıklı bir dokunuş olmuş. İlk yatak odamıza aslında bu kattaki ilk yatak odamıza içine girelim. Odanın hemen girişinde arkadaşlar sağ kısımda ebeveyn banyolu, özel banyolu bir banyo alanı var. Güzel bir lavabo burada. Şurada bir penceresi yalnız birazcık küçük kalmış. O da herhalde duş bölümünden birazcık feragat etmek istemişler. Ama arka tarafı da yapılabilirmiş. Daha büyük bir pencere alanı orada düşünülebilirmiş. Ebeveyn odası dediğim gibi çift kişilik bir yatağı var. Burada dolabı bulunuyor. İki tarafı da açık. İki tarafından da deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Yatakta şöyle bir farklılık var. Komodinler böyle şey gibi, berjer gibi arkadaşlar. Hem burada kalkıp oturabiliyorsunuz hem sabah kalktığınızda tabii. Hem de çekmeceleri var kullanabiliyorsunuz. Hem de arka tarafta prizler vesaire gizlenmiş durumda. Yani odaya güzel bir sadelik kazandırmış. Burada Fransız balkonumuz var. Çok da güzel manzarası var. Zaten bunu drone'dan gördünüz. Zemin her yerde aynı. Altta da üstte de odalarda da hep aynı zemin tercih edilmiş. Bunu niye özellikle şimdi söyledim? Çünkü bazı villalarda koridorlar vesaire seramik tercih edilirken odaların içinde parke düşünülüyor. O yüzden bunu belirtmek istedim. Bu tabii ki tercihe göre. Çünkü ben mesela seramiklerde kışın ısıtması zor olduğu için zorlanabiliyorum. Ama parkede bu sorunu yaşamıyorsunuz. Burası da yazlık bir yer. Aslında seramik daha mantıklı olabilir. Geniş bir yatak odası, çift kişilik yatağı var. Yine aynı şekilde bir önceki yataktaki gibi berjerleri var sağlı sollu. Üstlerinde abajur tercih edilmiş. Dolap arkanızda arkadaşlar. Şu kısımda bir dolap var ama şu alanda yine boş. Belki buraya da eğer elbiseniz çoksa ya da dolap kullanım alanı size yetmeyecekse ekstra bir dolap alanı buraya yerleştirebilirsiniz. Buranın da Fransız balkonu var. Şu kısım sadece boş. Bu da büyük ihtimalle makyaj bölümü olarak kullanılabilir. Onun için çok müsait. Oda metrekareleri geniş. Dediğim gibi arsa buranın bu parsele ait olan 540 metrekare arsa. Buna da göre tabii imarı var. O yüzden evlerin içi geniş.
Ama baştaki villada 700 metre olduğu için orası bir tık daha geniş. Bu katta ortak bir banyo bölümü bulunuyor. Aslında her odanın kendine özel, sadece ortadaki hariç banyo alanı da var ama burada bir küçük ortak banyo alanı düşünülmüş. O da herhalde ortadaki kullanabilsin diye. Son yatak odamız arkadaşlar. Burada da bir Fransız balkonu var. Çok da güzel bir manzarası var. Her odada, her kısımda olduğu gibi güzel bir villa gezdik. Ne yapalım? Aşağı inelim, kapanışımızı orada verelim. Evet arkadaşlar, Didim'in Efeler Mahallesi'nden güzel bir villa çektik sizler için. Kanalımıza yükleyeceğiz. Keyifle izlersiniz umarım. Güzel bir villa olduğunu düşünüyorum. 30 milyon lira buranın fiyatı var. Dediğim gibi videonun başında da anlattığım gibi baştaki 35 milyon, yandaki 28 milyon ve 28 milyon olmak üzere 4 adet villa arkadaşlar. Bodrum manzaralı, sağ taraftan Yunanistan'ı da görebiliyorsunuz. Keyifle izleyin. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.